Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Ankara'dan kalkıp geliyorsunuz buralara kadar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten verdiğiniz güzel bilgiler izleyicilerimiz tarafından çok beğeniyle Büyük bir izleniyor. mutlulukla hocam, seve seve. Çok teşekkür ederim. Bugün özellikle D vitamininden bahsetmek istiyoruz. D vitamini nedir? Hayatımızdaki önemi nedir? Hakikaten günümüzde özellikle pandemi döneminden sonra da D vitamini önemi bir kez daha anlaşıldı. Biraz Aynen. bahseder misiniz? Evet hocam, özellikle bu kışın tam ortasında olduğumuz günlerde D vitamini önemini bir kez daha anlıyoruz. Son 3 aydır veya 6 aydır D vitamini seviyelerini bilmeyenler özellikle bu dönemde baktırırlarsa çok sevinirim. Çünkü D vitamini hem hormon gibi bir rol alıyor vücudumuzda, hem diğer hormonların işleyişini etkiliyor. Bununla beraber aynı zamanda bir vitamin. D vitaminini besinsel kaynaklarla çok az alabiliyorken asıl sentezi deride, karaciğerde, böbreklerde güneş ışıklarıyla beraber tamamlanıyor. Ve genel eksiklik nanogram cinsinden ifade edilirse kan tahlillerimizde 20 nanogram bölü desilitrenin altındaysa D vitamini seviyemiz ciddi anlamda eksiklik olduğunu görüyoruz. 20-25 arası ise hafif yeterli diyoruz ama D vitamini yeterli olabilmesi için 30 sınırının üzerinde olması gerekiyor. Ve mümkün mertebede de kişinin beslenme alışkanlıkları rayından çıktıysa veya artık kendi yeme eylemini eskisi kadar kontrol edemiyorsa, anlamsız açlık atakları yaşıyor, kronik kemik ağrıları, kas ağrıları, yorgunluk gibi problemler yaşıyorsa muhakkak D vitamini seviyelerine özellikle baktırmaları gerekir. Peki D vitamini ile kilo artışı arasında bir ilişki var mıdır? Varsa nasıl oluyor bu? Hocam ben danışanlarımızın tahlillerine bakarken 3D kuralı diyorum bunlara. Demir, D vitamini ve insülin direnci şeklinde. Eğer özellikle hastamız bir kadınsa demir eksikliği, D vitamini eksikliği ve insülin direnciyle karakterize ciddi yeme ataklarıyla karşılaşıyoruz ve son zamanlarda hızlı bir kilo artışı problemiyle karşılaşıyoruz. Özellikle D vitamini eksikliği yaşayan kişilerin hareketsiz ve sosyal hayattan uzak olduğunu da düşünebiliriz. Neden? Çünkü ya iş için kapalı bir ortamda ya da ev ortamında dışarı çıkmıyor. Yani güneşle bir teması yok. Veya yaşadığı bölgeden dolayı güneşin ışıklarıyla birebir etkileşim içinde değil. Aynı zamanda tabii yaşanılan bölge ve coğrafi koşullar da buna sebep olabiliyor. Dolayısıyla kişinin günlük yaşam tarzını anlamamızda D vitamini büyük önem taşıyor. Yine D vitamini eksikse egzersiz yapılmıyor da olabilir diyebiliyoruz. Çünkü neden? Dışarıda geçirdiği aktif sürenin az olduğu kanısına bunun eksikliğine varabiliyoruz. Akabinde kişinin günlük aktiviteleri çok yetersiz olmasıyla beraber yeme eylemi daha da artıyor. Neden? Çünkü herhangi bir hareket olmayınca tokluk hormonları yükselmiyor ve anlamsız yeme atakları başlıyor. D vitamini eksikliğinde tek başına eksik de görülebilir veya diğer vitamin ve minerallerle de eksik görülebilir. Yine kişinin belki bir malabsorpsiyon durumu var. Yani bağırsak emiliminde veya mide gastrointestinal sisteminde bir problem var ki D vitamini eksikliği olabilir diyoruz. Ya da çok önemli yaş gruplarında işte bebek, çocuk, ergen, menopoz sonrası kadınlar gibi özel durumlarda da D vitamini eksikliği hem gelişimsel problemlere neden oluyor hem de aynı zamanda yetersizlikten kaynaklı olarak da beslenme problemlerinin olabileceğini görüyoruz. Peki hangi yaş grubunda D vitamini elzemdir özellikle? Özellikle bebeklerde, çocuklarda ve yaş almış bireylerde, 50 yaş üstü bireylerde hem kadın hem erkeklerde önemli. Kalsiyuma en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda aslında D vitaminine de ihtiyaç duyuyoruz. Gebelik, laktasyon süreçleri de yine bu duruma dahil. D vitamini hem büyüme ve gelişmeyi desteklerken hem de çeşitli organların çalışmasında da etkilidir. Dolayısıyla D vitamini gerçekten herkesin vücudunda kontrol edilmesi gereken bir vitamindir diyelim. Ve akabinde doktorlar hastalara ilaçlar veriyorlar bununla ilgili. Tanımlanmış bazı preparatlar veriliyor fakat hasta tarafından bu kullanılmıyor. Normal bir vitamin eksikliği gibi değerlendiriyor bunu. Oysa ki öyle değil. Genel yorgunluğun artması, kas ağrılarının artması, yeme eyleminin bozulması, daha fazla tatlıya yönelim gibi şeyler karşımıza çıkabiliyor. Hatta eklem ağrıları, kronik ağrılar bile D vitamini eksikliğinde daha fazla oluşuyor. Aynen öyle. Desek abartmış olmayalım.
alamayız. Ve bunun farkında olmadan da yine farklı takviyeler, mesela magnezyum takviyesini almak belki bir yere kadar çözüm olabilir ama asıl sorunun kaynağı D vitamini eksikliği olduğu için yine çözümü tam anlamıyla bulmuş sayılmayız. Peki D vitamini eksikliği olan bir kişi beslenmesinde nelere müdahale etmek gerekir? Neler yapması gerekir? Besinsel anlamda D vitamini kaynakları genelde balık karaciğeri ya da deniz ürünleri gibi ürünler söylenmesine rağmen bunların biyoyararlanımı çok çok düşük olduğu için D vitaminini güneş kaynağıyla cildimize temas eden güneş ışıklarından vücudumuzda sentezini desteklememiz gerekiyor. Özellikle güneşli günlerde camın arkasından değil, camın ön kısmında avuç içi ve bilekleri 10-15 dakika kadar bu şekilde bekleterek veya derinin daha ince geçtiği kıvrımları bekleterek D vitamini sentezine uyarabiliyoruz. Beslenme konusunda peki neler almak gerekir? Özellikle beslenmede kalsiyum oranı yüksek gıdalar yine D vitamininin emilimini destekleyeceği için süt ve süt ürünleri, peynir gibi ürünler, bununla beraber deniz ürünleri, omega 3 kaynakları ve aynı zamanda D vitamininin farklı bileşenlerini bulunduran kuru yemişlere de yine önem verebiliriz. Bazı kaynaklar yumurta sarısında da hem A hem D vitaminleri olduğunu belirtiyor. Özellikle D vitamini yağda çözünen bir vitamin grubu olduğu için de bir miktar zeytinyağıyla veya yemeklerle beraber alınması D vitamini emilimini artıracaktır. Peki gün ışığı ile güneş birbirinden farklı şeyler mi D vitamini sentezi açısından? Şöyle doğrudan güneşe çıkmakla evet farklı şeyler, hani havanın bulutlu ya da kapalı olması ya da aydınlık sürenin daha az olması kişilerde D vitamini üretimini azaltabilir. Yine hatta böyle ultraviyole ışınlara karşı sürdüğümüz kremler, el, yüz ve cilt kremleri, makyaj malzemeleri D vitamini sentezini azaltabilir diye de söyleniyor. Çok önemli bir konudan bahsettiniz çünkü güneş kremi olmazsa olmazımız diyen bir grupla karşı karşıya kalırken D vitamini eksikliğine sebep olacağı gerçeğini de unutmamak gerekir diyerek altını çizmek istedim aslında. Evet, bu da ilginç bir şey. Bir yanda hani güneşi almak istiyoruz, D vitamini sentezlemek istiyoruz. Nasıl yapmalıyız bunu? Bence en güvenilir yöntem camın dışından böyle ellerimizi bir 10-15 dakika günlük bekletebilmek aralıklarla. Peki bebekler için, özellikle bebekler için de çok önemli bir vitamin bu ve bebekler biliyorsunuz üşümesin diyerek kundaklanıyor, kapatılıyor tam tersini. Onlarda ne gibi sorunlara sebep olabilir? Yani bebeklerde de yine kemik gelişiminin problemli olması, raşitizm gibi farklı rahatsızlıklar. Bununla beraber tabii ki büyüme ve gelişmeye bağlı olarak farklı organlarda farklı problemler de karşımıza çıkabilir. O yüzden bebeğimizin D vitaminini aldığından emin olmak için onu da yine kış günleri için söylemiyorum tabii ki bunu. Havaların güzel olduğu zamanlarda daha ince kıyafetlerle yine güneşin ultraviyole zararlı ışınlarından da koruyarak onları güneşlendirmemiz daha iyi olacaktır. Peki tablet olarak alınması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani hap olarak alınmasında ne diyorsunuz? Şöyle D vitamininin iki farklı şekli var. Biri D2, diğeri de D3. D2 tam aktifleşmemiş olan versiyonu. Bizim D3'e ihtiyacımız var. Ve bu D3'ü de en iyi şekilde emilimini destekleyen vitamin de K vitamini, K2 vitamini. Bazı preparatlar D3, K2 şeklinde. En iyi emilimin de bu yönde olduğu belirtiliyor. Peki bu ilaçların fazlalığı çünkü A, D, E, K vitaminleri yağda eriyen vitaminler ve bunlar mesela suda eriyen vitaminler Toksik. fazla olsa Aynen. azalıyor. Şimdi fazlalığında ne olabilir? Fazlalığında özellikle karaciğerde birikebilme ya da çeşitli organ ve doku etrafında birikebilme durumu olduğu için toksisiteyi artırabiliyor. Dolayısıyla yağda çözünen vitaminlerin fazla dozlarda alınması zararlı sonuçlar doğurabilir. Suda çözünen vitaminlerin fazla alınması da tabii benzer bir şey yapabilir ama toksik değildir. Mesela idrarla atılabilir veya suda çözündükleri için vücudu daha kısa zamanda terk ederler. Yarılanma ömürleri kısadır ama diğer yağda eriyen vitaminler için durum bu şekilde değildir. Ki mesela A, D, E, K vitaminleri arasında eksikliği en az görülen K vitaminidir. En çok görülen de ne yazık ki D vitamini. Ama baktığımız zaman bu bütün yağda eriyen vitaminlerin her birinin ayrı bir özelliği var. Özellikle A ve E vitamini güçlü antioksidan kaynaklar. D vitamini bağışıklıktan tutun obeziteye kadar bütün vücudumuzun metabolik süreçlerinde doğrudan etkili yer alıyor. O yüzden herhangi bir eksiklik yaşamamak için beslenmeyi egzersizle tamamlayıp güneşin yararlı ışınlarından da faydalanmakta
fayda var. Eğer ilaç alacaksa da mutlaka bir hekim ve diyetisyen kontrolü altında bunu uygulamaları gerekir. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi yine 3-6 ay sıklığında mutlaka D vitamini seviyeleri kontrol ettirilmeli ve hekimin önerisiyle bu tabletler veya fısfıslar D vitamini için kullanılmalı. D vitamini gerçekten çok trend oldu ve herkesin D vitaminini konuştuğu bir dönemde bu kadar kapsamlı bilgiler verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Bugünkü program konumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.